Franz Kafka 11 oğul 11 oğlum var. İlk oğlum dış görünüşte çirkin olsa da ağırbaşlı ve akıllıdır. Onu da diğer çocuklarım gibi sevsem de gözümde değeri pek yüksek değildir. Düşünce tarzı aşırı sade ve basit bence. Ne sağına soluna bakıyor ne de ileriyi görebiliyor. Kısır düşünce çemberi etrafında devamlı koşturuyor. Daha doğrusu çemberin ekseni etrafında dönüp duruyor. İkinci oğlum yakışıklı, zarif, boylu posludur. Onu bir eskirimcinin gard pozisyonunda izlemek hayran bırakır insanı. O da akıllıdır. Ancak bunun ötesinde deneyim sahibidir. Epey yer gezmiş görmüştür. Bu yüzden kendi toprağına evde kalan oğullarımdan bile daha aşinadır. Gel gelelim bu üstünlüğünü yalnızca ve ilk olarak çok gezmesine borçlu değildir. Daha ziyade sahip olduğu üstünlük benzersiz ve taklit edilemez olmasıyla ilgilidir. Birden fazla perende atarak neredeyse yabani bir beden hakimiyetiyle suya atlamasını taklit etmek isteyen herkesin kabul ettiği bir gerçektir bu. Taklitçinin cesareti ve isteği atlama kulesinin ucuna kadar yeter. Ancak kulenin ucuna geldiğinde taklitçi ansızın yere çöker ve özür dilercesine kollarını kaldırır. Tüm bunlara rağmen böyle bir çocuğum olduğu için aslında memnun olmalıydım. İlişkimiz kusursuz değil. Sol gözü sağ gözünden daha küçük. Sıkça seyiriyor. Hiç kuşku yok ki yüzüne daha da cesur bir ifade katan küçük bir özür bu. Ayrıca hiç kimse onun mesafeli kişiliği karşısında daha küçük olan gözünün seyirmesini tenkit etmeyecektir. Ama ben onun babası olarak bu özrünün farkındayım. Canımı acıtan şey elbette bu bedensel özürden ziyade onun doğasına özgü olan ufacık bir zihinsel dağınıklık, kanına işleyen bir zehir, yalnızca benim gözüme çarpan ve onun hayatın üstesinden gelmesini engelleyen bir beceriksizlik. Diğer taraftan onu benim gerçek oğlum yapan şey tam da bu beceriksizlik. Çünkü bu oğlumda tüm çıplaklığıyla görünen beceriksizlik aslında tüm ailemize özgü. Üçüncü oğlum aynı derecede yakışıklı ancak benim hoşuma giden bir yakışıklılık değil. Bir şarkıcının yakışıklılığı. Kıvrımlı dudaklar, buğulu gözler, arka planda gösterişli bir kumaş varsa cazibeli olabilecek bir baş, göğsündeki orantısız çıkıntı, kolayca hiddetlenen ve yine kolayca aşağı inen kollar, yük taşıyamadığı için kendini naza çeken bacaklar. Bunlar yetmiyormuş gibi şöyle tok bir ses tonuna sahip değil. Bir an için insan aldanabiliyor. Müzik kulağı olan işin ustası aniden kulak kabartabiliyor onun sesine. Ancak hemen ardından sesi soluğu kesiliyor. Oğlumu teşhir edip hava atmak oldukça cezbedici olsa da onu gizli saklı tutmak daha çok hoşuma gidiyor. Yetersizliklerinden ziyade saflığından ötürü kendini başkalarına zorla kabul ettirmek isteyen birisi de değil üstelik. Ayrıca çağa ayak uydurmakta zorlanıyor. Ailemin bir parçası. Fakat yine de sonsuza dek kaybetmiş olduğu başka bir aileye aitmiş gibi hissediyor kendini. Bu yüzden çoğu zaman asık suratlı. Hiçbir şey onu neşelendirmeye yetmiyor. Dördüncü oğlum hepsinin içinde belki de en cana yakın olanı. Herkesle iyi anlaşan, müşterek hayatın zemininde durabilen, hiç kimsenin selam vermekten kaçınmadığı, gerçek anlamıyla kendi çağının çocuğu. Belki de herkesin takdirini kazanması sayesinde rahat karakterli bir kişi haline geliyor.
Hareketlerinde özgür, kararlarında kaygısız olabiliyor. İnsanın içinden, onun söz ve ifadelerinden bazılarını sıkça tekrarlamak geçiyor. Ancak sadece bazılarını elbette. Çünkü bütünüyle baktığımızda aşırı rahat karakterinin hastalıklı bir hal aldığı ortaya çıkıyor. Hayranlık uyandıran bir süzülüşle yüksekten atlayan, adeta bir kırlangıç gibi havayı yaran, ancak sonunda zavallı bir biçimde çorak toprağa çakılan birine benziyor. Bir hiç. Buna benzer düşünceler, onunla ilgili edindiğim olumlu izlenimi iki paralık ediyor. Beşinci oğlum, sevimli ve iyi huylu. Vaat ettiğinden daha fazlasını yerine getirdi bence hayatta. Öylesine silik biriydi ki, neredeyse varlığını hissetmezdiniz. Yine de artık saygın bir yer edinmiş durumda. Bunu nasıl başardığını sorsanız ancak güçlükle cevap verebilirim. Her ne olursa olsun, masumiyet şu dünya telaşının üstesinden gelmenin en kolay yolu. Kuşkusuz beşinci oğlum masum biri. Belki aşırı masum. Herkese cana yakın davranır. Belki aşırı cana yakın. İtiraf etmeliyim ki yüzüme karşı onun övülmesi hoşuma gitmiyor. Bu oğlum kadar övülmeye değer birini övmek, işin kolayına kaçmak aslında. Altıncı oğlum, en azından ilk bakışta, hepsinin içinde en derin fikirlere sahip olanı. Entelektüel biri. Ne var ki çenesi düşük. Bu yüzden onunla başa çıkmak zor. Yenik düştüğünde üzüntüden harap oluyor. Üstün geldiğinde ise konumunu ancak gevezeliği sayesinde koruyor. Yine de kendini kaybedecek derecede tutkulu olduğunu inkar edemem. Uyanıkken sanki gündüz düşleri görüyormuş gibi fikir dünyası içinde boğuşuyor. Hasta olmamasına rağmen ki sağlığı oldukça iyi, özellikle alacakaranlıkta başı dönüyor. Ara sıra sendeliyor ama yardıma ihtiyaç duymuyor ve düşmeden ayakta kalabiliyor. Belki de bedensel gelişimi bu rahatsızlığın ortaya çıkmasına sebep oluyor. Yaşına göre aşırı uzun boylu. Elleri ve ayakları gibi dikkat çekici hoş ayrıntılara rağmen uzun boylu olması onu bütünüyle çirkinleştiriyor. Sözü gelmişken alnı da çirkin. Hem derisi hem de kemik yapısı tuhaf bir şekilde büzülmüş gibi. Yedinci oğlum belki de diğerlerinden daha çok bana ait. Dünya onu takdir etmeyi bilmiyor. İnce zekasını kavrayamıyor. Onu gözümde büyütmüyorum. Ciddiye alınacak biri olmadığını biliyorum zaten. Şu dünyanın tek hatası onu takdir etmemek olsaydı, dünya gene de kusursuz olurdu. Ancak yine de aile içinde bu oğlumdan mahrum kalmak istemezdim. O hem başkaldırı duygusunu hem de geleneklere karşı saygıyı bir arada yaşıyor. Her ikisini de en azından benim gözümde itiraz edilemez bir bütünlük içinde harmanlıyor. Ancak bu bütünlük karşısında en fazla kendisi şaşkına dönüyor ve ne yapacağını bilmez bir hale geliyor. Geleceğin çarkını döndürebilecek bir mizacı yok. Ama bunun böyle olması öylesine iç rahatlatıcı, öylesine umut verici ki keşke çocuk sahibi olsa ve o çocukların da çocukları olsa. Ne yazık ki bu temenni gerçekleşmeyecek gibi görünüyor. Anlamakta zorlanmadığım ama hiç hoş karşılamadığım bir kibir var üzerinde. Ki bu kibir çevresindeki insanların onun hakkındaki düşüncelerine tezat. Bu yüzden kızların peşinden koşmak yerine aylak aylak dolaşıyor ve yine de hiçbir zaman neşesini kaybetmiyor. Sekizinci oğlum beni en fazla üzen çocuğum ve bunun sebebini bilmiyorum. Bana yabancı gözlerle baksa da ben yine de bir baba olarak kendimi ona yakın hissediyorum.
Zaman birçok yarayı kapattı elbette. Ama eskiden onu sadece düşündüğümde bile içim titremeye başlardı. Kendi yolunu çizdi. Benimle tüm ilişkilerini kesti. Ve hiç kuşku yok ki keçi inadıyla atletik fiziği sayesinde yalnızca bacakları zayıftı çocukken, gerçi artık bedeni yerine oturmuş olabilir. İstediği her yerde başarılı olacaktır. Canım birçok kez onu aramak, geri çağırmak istedi. Ne durumda olduğunu, neden babasına tüm kapıları kapattığını ve asıl neyin peşinde olduğunu sormak istedim. Ama artık çok uzakta. Aradan da çok zaman geçti. Artık böyle gelmiş, böyle gider. Duyduğuma göre oğullarım arasında sakal bırakan bir tek o varmış. Bu kadar kısa boylu bir adama sakalın yakışması mümkün değil. 9. oğlum çok şıktır ve tatlı bir bakışla kadınları kendinden geçirmeyi bilir. Bakışı o kadar tatlıdır ki beni bile etkileyebilir. Oysa ıslak bir süngerin bile bu doğaüstü parlaklığı silmeye yeterli olduğunu gayet iyi biliyorum. Bu oğlumda özel olan şey, dışarı çıkıp kızları baştan çıkarmak hevesinde olmaması. Hayatı boyunca kanepede uzanıp boş boş odanın tavanına bakar ya da göz kapaklarını dinlendirir. Tercih ettiği bu konumda konuşmayı sever ve iyi de becerir. Az ve öz konuşur ama söylediklerinin sınırı bellidir. Bu sınırları aştığında, ki dar sınırlar içinde konuştuğu için aşması kaçınılmaz olur, konuşması bomboş konulardan ibarettir. İnsan bu durumu uykulu gözlerle fark edebilse, susması için bir işaret yapar. 10. oğlum riyakâr kişiliğiyle tanınır. Bu özelliğini ne inkar ederim ne de bütünüyle onaylarım. Yaşını aşan bir coşkusu vardır. Bu coşkuyla herhangi bir kişiye sokulursa, bu sırada üzerinde düğmeleri daima kapalı bir redingot vardır. Eski ama itinayla temizlenmiş siyah bir şapka giyer. Donuk bir yüz ifadesi, öne çıkık çenesi, ağır bir kavis çizerek gözlerini kapatan göz kapaklarıyla birlikte bazen ağzına götürdüğü 2 parmak vardır. Onu bu şekilde gören insan şöyle düşünür: bu adam sınır tanımayan bir riyakâr. Fakat sonra konuşması duyulur. Her kelimeyi tartarak konuşur. Kısa ve öz. Sorulan soruları sinsi bir canlılıkla başından savar. Dünyanın ruhuyla şaşırtıcı, doğal ve neşeli bir biçimde bütünleşmiştir. Öyle ki bu duygudan ötürü boynu uzadıkça uzar, başı dimdiktir. Kendilerini çok akıllı zanneden ve bu yüzden dış görünüşüne aldanıp onu itici bulan birçok kişiyi konuşmasıyla etkilemeyi becermiştir. Ama bir de öyle insanlar vardır ki dış görünüşüne tamamen kayıtsız kalıp söylediği sözlerden ötürü onun riyakâr olduğunu anlarlar. Babası olarak ben bu konuda karar vermek istemem. Fakat itiraf etmem gerekir ki ikinci yargının sahipleri ilkine göre daha dikkate değerdir. 11. oğlum hassastır. Oğullarım arasında en zayıf olandır. Ama zayıflığına aldanmamak gerekir. Zira kimi zaman güçlü ve kararlı olabilir. Ne var ki böyle davrandığı anlarda bile temelinde zayıftır. İnsanı utandıran bir zayıflık değildir onunki. Yalnızca yaşadığımız bu dünyada zayıf olarak nitelendirilebilecek bir özellik. Söz gelimi uçmak da bir zayıflık değil midir? Sonuçta uçmak, sallantı, kararsızlık ve dalgalanma halidir. Benim oğlum da böyledir. Bu özellikler babasının hoşuna gitmez elbette. Bir aileyi mahveden özelliklerdir bunlar. Bazen bana şunu söylemek istermiş gibi bakar: "Seni yanımda götüreceğim baba." O zaman şöyle düşünürüm:
Güveneceğim en son insan sen olurdun. Hiç değilse en son insan benim demek istermiş gibi bakar bana yeniden. İşte bunlar benim 11 oğlum.